Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yediğiniz tüm mantı tariflerini unutturacak bir mantı tarifi hazırlıyoruz. Çıtır çıtır muhteşem bu mantıyı yemeye doyamayacaksınız. İlk olarak mantının hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için yarım paket yaş mayanın üzerinden 250 milim ılık su ekliyorum ve mayayı erimesi için karıştırıyorum. Ardından 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane yumurta ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ve sıvı malzemeleri iyice karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri de karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş un ilave ederek mantının hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. İlk olarak elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar ben çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Böylece hem maya daha güzel aktifleşiyor hem de kolay oluyor. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan güzel yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. 4,5 su bardağından sonrasını kontrollü ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Kullandığınız un miktarına göre alacağı un değişebilir. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve ardından hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yağ mantısının hamuru mutlaka ele yapışmayan kıvamda bir hamur olmalı. Yağ mantısının hamuru güzelce toparlandı ve artık hazır. Şimdi hazırladığımız mantı hamurunu 1 saat mayalanması için dinlendireceğiz. Mantının hamuru dinlenirken biz bu arada mantının içini hazırlayalım. Bunun için 200 gram orta yağlı kıymanın üzerinden robottan geçirdiğim bir küçük soğan, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum. Malzemelerin hepsini iyice karıştırarak mantı içini hazırlıyorum. Tarifimi eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Mantının hamuru çok güzel bir şekilde mayalandı, kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi elimi hafif unlayıp hemen hamuru tezgaha alıyorum. Ve havasının inmesi için güzelce yoğuracağım. Hazırladığımız mantı hamurunu üzerinden hafif un serperek şöyle birkaç dakika yoğuruyorum ki içinin havası çıksın diye. Ardından hamuru güzelce yuvarlıyorum ve 4 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğimiz her parçaları yuvarlayıp kenara alıyorum ve kurumaması için üzerini bir streç film ile örttüm. Şimdi ilk bezeyi hafif unlayıp merdane yardımıyla açacağım. Yağ mantısının hamurunu normal mantı hamuru kadar ince açmayacağız. Ondan biraz daha kalın olacak. O yüzden merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde mantının hamurunu açarak hazırlıyoruz. Çıtır mantının hamurunu yeterince büyüttükten sonra şimdi 4 parmak eninde şeritler halinde dilimledikten sonra yine aynı şekilde 4 parmak eninde kesiyorum ve büyük kareler oluşturuyorum. Hazırladığımız kıymayı şimdi hamurların içerisine yerleştiriyorum. Kıymaları da yerleştirdikten sonra şimdi size hemen yağ mantısının nasıl kapatıldığını göstereceğim. Normal mantıdan biraz daha farklı kapatıyoruz bu çıtır mantıyı. İlk olarak şöyle karşılıklı iki kenarı birleştiriyoruz. Ardından diğer iki kenarı da aynı şekilde birleştireceğiz. Sonra kenarda kalan bu kulak gibi kısımları da yapıştırıyoruz ki kızartırken sıçrama yapmasın diye.
Son olarak ortasından şöyle bir kez daha birleştirdikten sonra çıtır mantı hazır. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. İlk önce iki kenarını birleştirelim. Ardından diğer iki kenar, sonra kulakları kapatıyoruz. Ve ortadan tekrar bastırdıktan sonra hazır. Gördüğünüz gibi bir kısmı beklerken mayalanmaya başladı artık çıtır mantının. Diğer kısmı da burada. Toplamda 3 bezeden bu şekilde oldu. Bir bezeyi daha tamamlamadık ama göstermek istedim size miktar olarak. Şimdi ısınan yağın içerisine yağ mantısını ağzı aşağıda kalacak şekilde yağın içerisine koyuyorum. Bu da önemli bir püf noktası. Kızarırken ağzının açılmaması için ilk olarak altında kalacak şekilde koyuyoruz. Ardından diğer yüzeyini çevireceğiz. İlk yüzleri kızardıktan sonra çeviriyorum ve diğer taraflarının da güzelce kızarmasını sağlıyorum bu çıtır mantıların. Hazırlaması biraz zahmetli olsa da yiyeceğiniz en lezzetli mantı tariflerinden bir tanesi bu. Kızartma çıtır mantı tarifi. Gerçekten çıtır çıtır inanılmaz lezzetli bir mantı tarifi oluyor. Kayserililer bu işi biliyor demek istiyorum. Çünkü bu hazırladığımız yağ mantısı tarifi Kayseri'ye ait. Mantılar bir yandan kızarıyor gördüğünüz gibi. Diğer yandan hazırlamış olduğum kısım burada bekliyor. Ve yağdan çektiklerimi de şöyle göstermek istiyorum size. Verdiğim bu ölçülerle gerçekten ciddi miktarda porsiyon çıkıyor. En az 6 porsiyon çıkıyor diyebilirim. O yüzden eğer size fazla gelecekse malzemeleri yarı yarıya kullanarak da daha az porsiyon hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen mantıya bir sos hazırlamak istiyorum. Bunun için 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağının içerisine 1 yemek kaşığı karışık salça ekledim. Salçayı güzelce kavurdum. Ve salçanın güzel kokusu çıktıktan sonra içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar da domates suyu ekliyorum. Bunun yerine normal sıcak su ekleyerek de sosu açabilirsiniz ve salçalı sos da artık hazır. Yanında sarımsaklı yoğurt, üzerinden bol salçalı sos ile servis ediyoruz bu çıtır çıtır ve lezzetli mantıları. Eğer yağ mantısı ya da çıtır mantı tarifini duyduysanız ama hiç mantı kızartması tarifini denemediyseniz Kayseri'nin bu meşhur yağ mantısı tarifini mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Yemeğe doyamayacağınız en lezzetli mantı tariflerinden bir tanesi oluyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, bol kıymalı şahane bir mantı tarifi hazırlamış olduk. Eğer hazırladığımız bu kızartılmış çıtır mantı tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.